Hayal gücünüzü özgür bırakmaya hazır mısınız? Bu, yıldızlar arasında yolculuk eden bir çocuğun büyülü hikayesi. Şimdi, Antoine de Saint-Exupéry'nin kaleminden Küçük Prens'in evrenine adım atıyoruz. 6 yaşındayken okuduğum Gerçek Öyküler adlı kitapta vahşi doğaya dair bir resim dikkatimi çekmişti. Bir boğa yılanı, bir hayvanı bütünüyle yutuyordu. Bu görüntü beni çok etkiledi. Hatta gördüklerimi kendi çizimimle yeniden yapmaya karar verdim. İlk resmim, yılanın dış görünümünü gösteriyordu. Büyüklerime bu resmi gösterip korkup korkmadıklarını sordum. Ama sadece bir şapka gördüklerini söylediler. Hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü bir şapka değil, fili yutmuş bir boğa yılanı çizmiştim. Büyüklerin anlamasını sağlamak için ikinci bir resim yaptım. Yılanın iç kısmını da çizerek fili yuttuğunu gösterdim. Ancak bu da ilgilerini çekmedi. Bana resim yapmayı bırakıp derslerime odaklanmamı söylediler. Belki de o gün büyük bir ressam olma hayalim suya düştü. Bu olaydan sonra büyüklerin dünyasında farklı bir yol seçtim ve pilot oldum. Dünyanın pek çok yerinde uçtum ve coğrafya bilgim çok işime yaradı. Gittiğim her yerde yetişkinlerle tanıştım ama onlar hakkında ilk izlenimim pek değişmedi. Zaman zaman daha zeki görünen birine denk gelsem bile çocukluk çizimimi gösterdiğimde hep aynı cevabı aldım. Bu bir şapka. Böylece boğa yılanından ya da yıldızlardan bahsetmek yerine onlarla golf, siyaset veya moda gibi konularda sohbet ettim. Bu, büyüklerin anlayabileceği bir dilde konuşmak gibiydi. Keyifleri yerine geliyordu. 6 yıl önce Büyük Sahra Çölü'nde uçağımla bir kaza geçirdim ve yapayalnız kalmıştım. Motorda bir parça kırılmıştı ve tamir için kimse yoktu. Yalnızca bir haftalık suyum vardı. Bu yüzden bu durum ölüm kalım meselesiydi. İlk gece kumların üzerinde, en yakın yerleşimden 1000 kilometre uzakta uyudum. Sabah incecik bir sesle uyandım. Ses, "Lütfen bana bir koyun çizer misin?" diyordu. Şaşkınlıkla etrafıma baktım. Karşımda minicik, ciddiyetle bakan bir çocuk duruyordu. O anda şaşkınlıkla ona baka kaldım. Çünkü bu uzak çölde kaybolmuş ya da korkmuş gibi durmuyordu. Küçük bir gülümsemeyle tekrar sordu. "Lütfen bir koyun çizer misiniz?" Sözünü tutmam gerektiğini hissettim. Bu yüzden cebimden kalem ve kağıt çıkardım. Ancak yıllarımı coğrafya ve matematiğe verdiğimden koyun çizmeyi bilmiyordum. Çaresiz, ona çocukken çizdiğim boğa yılanı resmini gösterdim. Küçük çocuk resme bakıp, "Hayır hayır, boğa yılanı istemiyorum. Bana bir koyun çizin." dedi. Çaresiz, koyun çizmeyi denedim. Ama her çizimim onu tatmin etmiyordu. Biri çok zayıf, diğeri çok yaşlı, biri de boynuzluydu. Sonunda sabrım tükenince bir kutu çizip, "Koyun bunun içinde." dedim. Küçük çocuğun yüzü aydınlandı. "İşte tam istediğim gibi. Sizce bu koyun çok ot ister mi?" diye sordu. "Endişelenme. Çizdiğim koyun çok küçük." dedim. Küçük Prens'le tanışmamız işte böyle oldu. Küçük Prens'in nereden geldiğini öğrenmem biraz zaman aldı. Sürekli sorular soruyordu ama benim sorularımı görmezden geliyordu. Uçağımı gördüğünde merakla sordu. "Bu ne?" "Bu benim uçağım." dedim. "Gökyüzünden mi indin yani?" diyerek şaşkınlıkla baktı ve kahkahalarla güldü. Talihsizliklerimin daha ciddi bir tepki görmesini beklerdim ama onun bu gülüşü beni düşündürdü. "Sen de mi başka bir gezegenden geldin?" diye sorduğumda doğrudan yanıt vermedi. Uçağa bakarak başını salladı. Sonra cebinden koyunun bulunduğu kutuyu çıkarıp dikkatle inceledi. "Koyunum geceleri bu kutuyu evi gibi kullanabilir." dedi sevinçle. Ona gündüzleri koyununu bağlaması için bir ip ve kazık verebileceğimi söyledim. Bu önerim Küçük Prens'i şaşırttı. "Bağlamak mı? Neden?" dedi. "Bağlamazsan koyun çeker gider." dedim. Küçük Prens bu düşünceye güldü. "Nereye gidebilir ki? Yaşadığım yer çok küçük." Sesinde hafif bir hüzün vardı. "Orada kimse çok uzağa gidemez ki." Küçük Prens'in yaşadığı gezegenin bir ev büyüklüğünde olduğunu fark ettiğimde şaşırmadım. Çünkü uzayda bizim bildiğimiz büyük gezegenlerin dışında numaralarla adlandırılan birçok küçük gezegen vardı. Küçük Prens'in geldiği yerin B612 adı verilen bir asteroid olduğunu düşünmek için geçerli nedenlerim vardı.
Bu asteroid ilk olarak 1909'da bir Türk gökbilimci tarafından keşfedilmişti. Ancak sunumunu geleneksel kıyafetlerle yaptığı için ciddiye alınmamıştı. Yıllar sonra Batı tarzında giysilerle yaptığı tanıtımda dikkat çekebilmişti. Bu anekdotları paylaşıyor olmam, büyüklerin sayılara ve şekillere verdiği önemden kaynaklanıyor. Büyükler, insanlar hakkında derin ve anlamlı sorular sormak yerine hep sayılara yöneliyorlar. Kaç yaşında, kaç kilo, babası ne kadar kazanıyor? Onlara kırmızı tuğlalı, sardunyalı pencereleri ve çatısında kumrular olan güzel bir ev gördüm. Derseniz pek anlamazlar. Ama milyon değerinde bir ev gördüm. Derseniz hemen etkilenirler. Küçük Prens'in varlığını anlatmaya çalıştığımda da durum aynıydı. O tatlı ve güler yüzlü bir çocuktu. Bir koyun istiyordu. Derseniz inanmazlar ama gezegeni asteroid B612 idi. Dediğinizde tereddüt etmeden kabul ederler. Çocukların, büyüklerin bu mantığını anlayarak sabırlı olması gerekir. Sayıların bizler için önemi yoktur. Asıl değerli olan duygulardır. Hikayemi, bir zamanlar küçük bir gezegende yaşayan bir prens varmış ve bir koyun istiyormuş diye anlatabilmeyi isterdim. Bu öyküyü yazarken üzgünüm. Çünkü arkadaşım beni ve koyununu bırakıp gideli 6 yıl oldu. Onu unutmamak için buradayım. Çünkü bir arkadaş unutulursa, insan sayılara değer veren o büyükler gibi hisseder kendini. Bu yüzden resimlerimi olabildiğince özenle çizmeye çalışıyorum. 6 yaşımdan beri tek çizdiğim şey, bir boğa yılanının görünümüydü. Küçük Prens'i tam olarak resmedebilmek benim için kolay değil. Boyunu ve giysilerini tam hatırlayamasam da, gerçeğe yakın bir izlenim verebilmeyi umuyorum. Arkadaşım bana her şeyi açıkça anlatmadı, belki de benim onun gibi her şeyi görebileceğimi düşündü. Ama şimdi dürüstçe söylemeliyim ki, ben onun hayalindeki kutunun içinde bir koyunu göremiyorum. Büyümek zorunda kaldığım için olsa gerek. Küçük Prens'le konuşmalarımızda onun gezegeni ve oradan ayrılışı hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyordum. Bilgiler genellikle onun sorularının arasından rastgele ortaya çıkıyordu. Baobab ağaçlarının yarattığı tehlikeyi de bu şekilde öğrendim. Bir gün koyun hakkında konuşurken Küçük Prens ansızın bir endişeyle "Koyunlar küçük çalıları yer mi?" diye sordu. "Evet yerler," dedim. "Oh neyse ki öyle," diye rahatladı. Ancak neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Küçük Prens, "O halde baobabları da yerler değil mi?" dedi. Ona baobabların küçük bir çalı olmadığını, devasa bir ağaç olduğunu ve fil sürülerinin bile bir baobabı yiyemeyeceğini anlattım. Bu sözlerim onu güldürdü. "Onları üst üste koymak zorunda kalırdık," dedi. Ama sonra, derin bir ifadeyle, "Baobablar da küçükken çalı gibi başlar," diye ekledi. Baobabları küçükken sökme gereği üzerine konuşuyorduk ki, sonunda onun gezegenindeki bu bitkilerin nasıl bir tehdit oluşturduğunu anladım. Baobab tohumları, küçükken fark edilmezlerse, büyüyüp kökleriyle tüm gezegeni sarıyor ve hatta gezegeni parçalayabiliyordu. Küçük Prens, "Bu bir çeşit sorumluluk," dedi. "Sabah yüzünüzü yıkarken nasıl özen gösteriyorsanız, gezegeninizi de aynı dikkatle temizlemelisiniz. Baobab fidelerini ayırmak başlarda zor değil ama gecikirseniz felakete dönüşür. Bir gün de baobabları çizmelisin," dedi. Böylece çocuklar tehlikenin farkında olur. Bu, ufak bir iş gibi görünse de, baobablar ertelenirse, sonuç çok kötü olur. Bu tavsiyesini yerine getirmek için baobab resmini çizmeye çalıştım. Başka öğüt vermeyi sevmem ama baobablar konusunda uyarıda bulunmak bir zorunluluktu. Bu tehlikeyi başkalarının görmesini sağladığım için harcadığım emeğe değdiğini düşünüyorum. 5. gün, koyun hakkında konuşurken Küçük Prens'in yeni bir sırrını daha öğrendim. Aniden sordu. "Koyunlar çalıları yediği gibi çiçekleri de yer mi?" "Evet, bulabildikleri her şeyi yerler," dedim. "Dikenli çiçekleri bile mi?" diye sordu endişeyle. "Evet, dikenli çiçekleri bile," dedim. "O halde dikenler ne işe yarar?" diye sordu bir kez daha merakla. O sırada motorumun arızasıyla uğraşıyordum ve oldukça kaygılıydım. Sabırsızca cevap verdim. "Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçekler sırf inatçı oldukları için dikenlidirler."
Küçük prens bir an durdu. Sonra derin bir sesle, "Hayır, inanmak istemiyorum. Çiçekler çok narin. Kendilerini güvende hissetmek için dikenleri var sanıyorlar," dedi. Sözleri beni etkilemişti ama aklım hala motorun sıkışan vidasındaydı. Küçük prensin gözleri üzerimdeydi. Ellerim yağ içinde, elimdeki çekiçle uğraşırken bana, "Sen de büyükler gibi konuşuyorsun," dedi. Bir an durdum. Sözlerine devam etti. "Bir gezegende tanıdığım kırmızı yüzlü bir adam var. Tüm yaşamını sayılara adamış. Tek bir yıldız bile izlememiş. O da sürekli önemli işlerim var diyor. Ama o aslında bir insan değil, mantar gibi bir şey." "Ne?" dedim şaşkınlıkla. "Mantar," dedi öfkeyle. Küçük prensin sesi yükseldi. "Çiçekler milyonlarca yıldır dikenleriyle var. Koyunlar onları yediği halde çiçekler dikenleri korumak için çabalıyor. Bu mesele kırmızı yüzlü adamın sayılarından daha mı az önemli? Hele benim gezegenimde yalnızca bana ait olan bir çiçeğim var ve koyunun onu bir ısırıkta yok edebileceğini düşünmek beni çok üzüyor. Bu önemsiz mi?" Küçük prensin gözleri dolmuştu. "Bir çiçeği seversen, milyonlarca yıldız arasında tek bir çiçek bulmak mutlu eder seni. Ama koyun o çiçeği yerse, tüm yıldızlar kararır. Bu önemli değil mi?" O an tüm sorunlarımı unuttum, çekici bıraktım ve onu kollarıma aldım. "Üzülme," dedim yumuşak bir sesle. "Koyuna çiçeğine zarar vermemesi için bir ağızlık çizerim. İstersen çiçeğin etrafına da bir koruma yaparız." Ne söylemem gerektiğini bilemiyordum. Sadece onu teselli etmeye çalışıyordum. Gözyaşlarının ne kadar derin bir ülkeye ait olduğunu o anda anladım. Küçük prensin gezegenindeki çiçekler sade ve gösterişsizdi. Sabahları açar, gece solarlardı. Fakat bir gün gezegenine başka bir yerden gelen farklı bir tohum düştü. Küçük prens bu yeni fidenin gelişimini dikkatle izledi. Bu, farklı bir çiçek olabilirdi. Hatta belki de devasa baobab ağaçlarından biriydi. Küçük bir tomurcuk oluştu. Ancak bu çiçek sıradan değildi. Her detayıyla özenle hazırlanıyordu. Günler boyunca renklerini seçti, yapraklarını düzenledi. Güzelliğinin en özel anında açılmak istiyordu ve sonunda bir sabah doğarken tüm ihtişamıyla göründü. Çiçek esneyerek, "Ah, uykuda kalmayı pek sevmem," dedi. Küçük prens ona hayranlıkla, "Ne kadar güzelsin," diye fısıldadı. Çiçek nazikçe teşekkür eder gibi, "Evet, farkındayım, güneşle doğdum," diye yanıtladı. Onun bu kendini beğenmiş hali sevimliydi. Fakat çok geçmeden küçük prensin sabrını zorlamaya başladı. "Kahvaltı vaktim geldi sanırım," diyerek küçük prensi kendisiyle ilgilenmeye çağırdı. Bir de kaplanlardan bahsedip kendini 4 dikeninin koruyacağını söylüyordu. Küçük prens şaşkınlıkla, "Kaplanlar ot yemez ki," dediğinde çiçek, "Ben ot değilim," diye tatlı bir yanıt verdi. Ancak çiçeğin bu ilgi talep eden halleri küçük prensi zamanla yordu. Bir gün, "Sert rüzgarlardan korkuyorum, bir siperlik bulabilir misin?" dedi. Küçük prens, çiçeğinin kaprislerini anlamakta zorlanıyordu. Aslında onun bütün bu istekleri küçük oyunlardan ibaretti. "Geceleri beni bir fanusla örtmeni istiyorum. Burası soğuk," dediğinde ise aslında bunlar kendi uydurduğu korkulardı. Küçük prens o an çiçeğinin karmaşık olduğunu düşündü ama yine de ona karşı duyduğu sevgiyi bastıramıyordu. Sonra bir gün çiçeği hakkında şüphe duymaya başlamıştı. Küçük numaraları yüzünden çiçeğine kırılmış, ona yeterince anlayış göstermediğini fark etmişti. "Ona inanıp dinlememeliydim," dedi kendine. "Sadece onun güzelliğine ve kokusuna odaklanmalıydım." O sözlerinin ardında sevgi vardı ama bunu fark edemedim. Kendi kendine itiraf etti. "Çok gençtim, nasıl sevilmesi gerektiğini anlamadım." Bu çiçek, onun için özel ve büyüleyici olsa da bir süre sonra gezegenini terk etmesine neden olan ilk adımı atmıştı. Küçük prens gezegeninden ayrılmaya karar verdiğinde, göç eden yabani bir kuş sürüsünü yolculuğunda kullandı. Gitmeden önce gezegenini özenle düzenledi. Kahvaltısını pişirmek için kullandığı 2 aktif volkanını temizledi ve sönmüş olan üçüncüsünü de ihmal etmedi. "Ne olur ne olmaz," diye düşünüyordu. Temiz tutulduklarında volkanlar alev alev yanar. Tehlike yaratmazdı.
Oysa dünyadaki volkanlar çok büyük olduğu için böyle bir bakım mümkün değildi ve bu yüzden insanlar sık sık sorunlarla karşılaşıyordu. Son olarak, baobab sürgünlerini temizledi ve çiçeğine son kez baktı. Onu sulayıp koruyucu cam fanusunu dikkatle yerleştirirken hüzünlendi. "Elveda," dedi nazikçe. Çiçek ilk başta sessiz kaldı. Sonra nazik bir öksürükle "Mutlu olmaya çalış, bağışla beni," dedi. Küçük prens, çiçeğinin bu beklenmedik yumuşaklığı karşısında şaşkına dönmüştü. Çiçek devam etti. "Seni sevdiğimi biliyorsun. Ama bunu sana hiç açıkça söylemedim. Bu benim hatam. Ama fanusu da istemem." Küçük prens, "Ama rüzgar," diye karşılık verdi. Çiçek, "Soğuktan korkmuyorum," dedi cesurca. "Ve kelebeklerle tanışmak istiyorsam, birkaç tırtıla katlanmalıyım değil mi?" Küçük prensin kalbi çiçekle vedalaşırken biraz kırılmış. Ama bu cesur, nazik halleri ona yepyeni bir anlam kazandırmıştı. Küçük prens, yola çıktığında sırasıyla 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı küçük gezegenlere rastladı. Bilgisini artırmak amacıyla bu gezegenleri tek tek ziyaret etti. İlk gezegende, gösterişli bir kaftan giyen bir kral ile karşılaştı. Küçük prensi gördüğünde, "İşte bir kul," diye haykırdı. Küçük prens, "Beni daha önce hiç görmediği halde nasıl tanıyabiliyor?" diye düşündü. Krallar için insanların hepsi birer kuldu, bu kadar basitti. Kral, "Yaklaş ki seni daha iyi göreyim," dedi. Yıllardır yalnız yaşayan bu kral, nihayet hükmedebileceği birini bulmanın gururunu yaşıyordu. Küçük prens, etrafa oturacak bir yer aradı ama kralın kaftanı tüm gezegeni kaplamıştı. Bu yüzden ayakta bekledi ve sonunda yorulup esnedi. Kral, "Huzurumda esnemek yasaktır," dedi. Küçük prens, "Uzun yoldan geldim ve çok yoruldum, uyumamıştım," diye mahcup bir şekilde açıkladı. Kral bu kez, "Öyleyse esnemenize izin veriyorum," dedi. Yıllardır kimsenin esnediğini görmediğinden merak ediyordu. Ancak küçük prens utandığından bir daha esneyemedi ve yüzü kızardı. Kralın bu garip emirleri, ona insanların dünyasındaki tuhaflıkları hatırlattı. Kral, başını sallayarak, "O halde sana emrediyorum. Bazen esneyecek, bazen de," diye başladı ama cümlesini tamamlayamadan duraksadı. Kralın tek amacı, saygı gören bir otorite olmaktı. O kadar iyi biriydi ki, emirlerinin mantıklı olmasını önemsiyordu. "Bir generalime bir martıya dönüşmesini emredersem ve o da emrime uymazsa, bu onun değil benim hatamdır," diyordu. Küçük prens, "Oturabilir miyim?" diye sordu utangaç bir sesle. "Oturmanı emrediyorum," dedi kral, kaftanını heybetle yana çekerek. Gezegen küçüktü ve kralın kime hükmettiğini merak eden küçük prens, "Affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum," dedi. Kral, "Sormanı emrediyorum," diyerek ona izin verdi. Küçük prens, "Kimin kralısınız?" diye sordu. Kral gururla, "Her şeyin kralıyım," dedi ve eliyle yıldızları işaret etti. Küçük prens bu güce hayran kalmıştı. "Yıldızlar da emirlerinize uyuyor mu?" diye sordu. "Elbette," dedi kral. "Baş kaldırmalarına asla izin vermem." Küçük prens bu gücü görünce kendi gezegenini ve orada izlediği gün batımlarını hatırladı. Cesaretini toplayarak, "Benim için güneşe batmasını emreder misiniz?" diye sordu. Kral, soruya yanıt olarak, "Bir generalime bir kelebek gibi uçmasını emredersem ve o bu emri yerine getirmezse suç kimde olur?" diye sordu. Küçük prens, "Sizde olur," dedi. Kral, "Doğru," diye onayladı. Otorite, mantıklı emirler vermeli, yoksa insanlar isyan eder. "Peki benim gün batımım?" diye hatırlattı küçük prens. Kral, "Olacak, sana bir gün batımı göstereceğim," dedi. "Ama uygun zamanı beklemeliyiz. Bu akşam 8'e 20 kala." Bu sırada küçük prens esnedi. Gün batımı şimdilik gerçekleşmeyecekti. Ayrıca sıkılmaya başlamıştı ve "Burada yapacak bir şey kalmadı, artık gitmeliyim," dedi. Kral onu bırakmak istemedi. "Gitme, seni bakan yapacağım. Adalet Bakanı," dedi heyecanla. Ancak küçük prens, "Burada yargılanacak kimse yok ki," diye yanıtladı. Kral,
Belki yaşlı bir fare vardır. Onu yargılayabilirsin, dedi. Ona ölüm cezası verir ama onu bağışlarsın. Çünkü tutumlu olmalıyız. Başka bir canlı yok. Kralın verdiği emirlere uymak zorunda değilim, dedi küçük prens. Sanırım artık gitme vaktim geldi. Hayır, dedi kral, ona gitmesini yasaklayarak. Küçük prens, kralı üzmek istemiyordu ama gitmeye kararlıydı. Majesteleri, dedi nazikçe. Eğer emirlerinizin yerine getirilmesini istiyorsanız, bana gerçekten uygulanabilir bir emir vermelisiniz. Mesela, 1 dakika içinde buradan ayrılmamı emredebilirsiniz. Kral, bunu duymak istemedi ama bir şey de söylemedi. Küçük prens, krala veda ederek yoluna koyuldu. Seni büyükelçi yapacağım, diye arkasından seslendi kral otoriter bir sesle. Küçük prens sadece başını salladı ve sessizce, "Büyükler gerçekten çok tuhaf," dedi kendi kendine. Sonra ikinci gezegene geldi. Orada kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Küçük prensi görünce, "Ah, bir hayranım geliyor," diye bağırdı adam mutlulukla. Kendini beğenmişler, herkesin onlara hayran olduğunu düşünürler. "Günaydın," dedi küçük prens. "Şapkanız ilginç görünüyor." "Bu, hayranlarımı selamlamak için," dedi adam, hafif bir gururla. "Ama burada kimse yok ki beni alkışlasın." "Alkışlamak mı?" dedi küçük prens şaşkınlıkla. Adam ellerini birbirine vurmasını istedi. Küçük prens ellerini çırptı, adam da büyük bir ciddiyetle onu şapkasıyla selamladı. Küçük prens bunu eğlenceli bulmuştu. 5 dakika boyunca bunu tekrarladılar ama küçük prens bu tekdüzelikten sıkıldı. "Şapkanızı indirmeniz için başka ne yapmam gerekiyor?" diye sordu küçük prens. Ama kendini beğenmiş adam başka bir şey duymuyordu. "Bana gerçekten hayranlık duyuyor musun?" diye sordu. "Hayranlık nedir?" dedi küçük prens merakla. "Hayranlık, beni bu gezegenin en yakışıklı, en zeki, en zengin insanı olarak görmek demektir," dedi adam. "Fakat bu gezegende yalnızsınız," dedi küçük prens. "Yine de beni hayranlıkla selamlayabilirsin," dedi adam. Küçük prens omuzlarını silkerek, "Size hayranlık duyuyorum," dedi ama yoluna devam etti. Kendi kendine, "Büyükler gerçekten çok tuhaf," diye düşündü. Bir sonraki gezegende yalnız bir adam yaşıyordu. Masası boş ve dolu şişelerle kaplıydı. Küçük prens, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "İçiyorum," dedi adam somurtarak. "Niye içiyorsunuz?" diye sordu küçük prens. "Unutmak için," dedi adam. "Neyi unutmak için?" dedi küçük prens üzüntüyle. "Utancımı," dedi adam, başını eğerek. "Neden utanıyorsunuz ki?" diye sordu küçük prens yardım etmek ister gibi. "İçtiğim için," diye mırıldandı adam. Küçük prens oradan üzgün ve kafası karışık bir halde ayrıldı. Yine içinden, "Büyükler gerçekten çok tuhaf," diye düşündü. Son olarak 4. gezegene ulaştı. Bu gezegenin sahibi, sürekli hesap yapan bir iş adamıydı ve küçük prensin geldiğini bile fark etmemişti. "Günaydın," dedi küçük prens. "Sigaranız sönmüş. 3 2 daha 5 eder. 5 7 daha 12. 12 3 daha 15," diye mırıldandı adam dikkatini dağıtmadan. Sonunda, 501 milyon 622 bin 731 diye tamamladı derin bir nefes alarak. Küçük prens iş adamının yanına gelince onun sayılarla uğraştığını fark etti. Adam başını bile kaldırmadan ciddi bir şekilde sayıları tekrarlıyordu. 501 milyon 2 daha ekle 7. Küçük prens merakla sordu. 501 milyon ne? İş adamı sonunda başını kaldırarak hafif sinirli bir ifadeyle konuşmaya başladı. "Bu gezegende 54 yıldır yaşıyorum. Bu süre boyunca sadece 3 kez çalışmam bölündü. İlki 22 yıl önceydi. Gürültü çıkaran bir kuş yüzünden 4 toplama hatası yaptım. İkincisi 11 yıl önceydi. Romatizmam tuttu çünkü egzersiz yapacak zamanım yok. Üçüncü kez ise işte şimdi oldu. 501 milyon 622 bin 731. İşte sayılarım şaşmamalı." Küçük prens, iş adamının söylediklerini anlamaya çalışarak sordu. "Ama 501 milyon neyin sayısı?" İş adamı duraksadı, ardından açıklarcasına konuştu. "Bu küçük şeylerin gökyüzündeki parlayan şeylerin." Küçük prens şaşkınlıkla "Sinekler mi?" diye sordu. İş adamı,
Bu sorudan rahatsız olmuş gibiydi. Hayır, hayır. Parıldayan küçük şeyler. Boş hayaller kuranlar onları görünce hayal kurarlar. Ben ise vakit kaybetmem. Küçük prens, bu kez neyi kastettiğini anladığını düşündü. Ha, yıldızlar mı? İş adamı başını onaylayarak salladı. Evet, yıldızlar. Küçük prens, iş adamının mantığını çözmeye çalışarak sordu. Peki, 500 milyon yıldızla ne yapıyorsunuz? İş adamı ciddiyetle cevapladı. Onlara sahip oluyorum. Küçük prens şaşkınlık içinde tekrarladı. Yıldızlar sizin mi? İş adamı kendinden emin bir tavırla konuştu. Evet, çünkü onları ilk sahiplenen benim. Küçük prens sordu. Ama sahip olmanın bir yararı var mı? İş adamı ciddi bir şekilde zengin oluyorum dedi. Ve zengin olunca yeni yıldızlar satın alabilirim. Yenileri bulunursa tabii. Küçük prens iş adamının konuşmasında bir anlam bulamıyordu. Ancak yine de aklındakileri sormaktan vazgeçmedi. Ama yıldızlara sahip olmanın sana ya da onlara ne faydası var? İş adamı yıldızları saymakla meşgul olduğunu, sonra bu sayıları bir deftere yazıp kilitli bir çekmeceye koyduğunu söyledi. Küçük prens, iş adamının bu önemli işi ile ilgili duygularını ifade etmek istedi. Bu pek de iş sayılmaz aslında. Yıldızlara gerçekten sahip olamıyorsunuz ki. Bir ipek atkım olsa, onu boynuma sararım. Çiçeğim olsa, koparıp götürebilirim. Ama yıldızları yanınıza alamazsınız ki. İş adamı, kendinden emin bir şekilde, ama onları bankaya yatırabilirim, dedi. Küçük prens, şaşkınlıkla sordu. Bankaya yatırmak ne demek? İş adamı, yıldızların sayısını bir kağıda yazıp sakladığını, bunun kendisi için yeterli olduğunu anlattı. Küçük prens, bu durumu tuhaf bulmuştu. Ona göre, önemli bir iş, gerçekten yararı olan bir şey yapmaktı. Kendi çiçeğini sulayıp koruduğunu, volkanlarını temizleyip güvenceye aldığını anlattı. Benim sahip olduğum şeylerin onlara faydası var, dedi. Ama yıldızların sizinle hiçbir bağı yok. İş adamı sessiz kaldı. Söylenecek bir şey bulamamıştı. Küçük prens ise içinden, büyükler gerçekten çok garip, diye düşünerek yoluna devam etti. 5. gezegen, Küçük Prens'in ziyaret ettiği en ilginç yerlerden biriydi. Bu gezegen küçücüktü, o kadar ki, üzerinde yalnızca bir sokak lambası ve onu açıp kapatan bir fenerci bulunuyordu. Küçük Prens, böylesine küçük bir gezegende bir fener ve fenercinin varlığına anlam veremedi. Ne insan ne de başka bir yapı olmadan, bir fenerin orada ne işe yaradığını düşünmekte zorlandı. Ama kendi kendine düşündü. Belki de bu adam kaçığın biridir ama diğerleri kadar değil. Kral gibi kibirli değil, iş adamı gibi takıntılı değil, sarhoş kadar üzgün değil. Fenerini yaktığında bir yıldız veya çiçek doğmuş gibi oluyor. Söndürdüğünde de bir yıldız veya çiçek uykuya dalıyor. Bu gerçekten güzel bir uğraş ve güzel olduğu için de bence yararlı. Küçük prens gezegene varır varmaz fenerciye seslendi. Günaydın, fenerinizi neden söndürdünüz? Fenerci, sanki çok normal bir durummuş gibi, emir böyle, dedi. Günaydın. Küçük prens şaşkınlıkla sordu. Emir mi? Ne emri bu? Fenerci hiç duraksamadan cevap verdi. Fenerimi söndürmem gerektiğini söyleyen bir emir. İyi akşamlar. Ve tam o anda feneri tekrar yaktı. Küçük prens daha da şaşırarak sordu. Ama neden yeniden yaktınız? Fenerci yine aynı cevapla karşılık verdi. Emir böyle. Küçük prens, olan biteni anlamakta zorlanarak başını salladı. Hiçbir şey anlamıyorum. Fenerci açıklama yapma gereği duymadan, sanki bu çok normalmiş gibi devam etti. Anlayacak bir şey yok. Emir emirdir, günaydın. Ve feneri söndürdü. Ardından, alnındaki terleri mendiliyle silerken ekledi. Berbat bir meslek bu. Eskiden bir anlamı vardı. Sabahları feneri söndürüp akşamları yakardım. Gündüzleri dinlenir, geceleri uyurdum. Küçük prens, durumun neden bu hale geldiğini merak ederek sordu. Sanırım sonradan emir değişti. Fenerci içini çekerek, hayır, emir hep aynı kaldı, dedi. Ama sorun şu, gezegenim her yıl daha hızlı dönmeye başladı.
Bu yüzden emir eskisi gibi çalışmıyor. Küçük Prens Fenerci'nin açıklamalarını daha fazla merak ederek devam etti. Sonra ne oldu? Fenerci başını sallayarak, gezegenim şimdi kendi etrafında 1 dakikada dönüyor. Bu yüzden dinlenmeye hiç vaktim yok. Her dakika feneri yakıp söndürmek zorundayım, dedi. Küçük Prens kahkahalarla güldü. Çok ilginç. Demek ki burada bir gün yalnızca 1 dakika sürüyor. Fenerci ona soğuk bir bakış atarak cevap verdi. Bu komik değil. Biz konuşurken tam 1 ay geçti. Küçük Prens şaşkınlıkla sordu. 1 ay mı? Fenerci başını salladı. Evet, 1 ay. 30 dakika yani, 30 gün. İyi akşamlar. Sonra fenerini bir kez daha yaktı. Küçük Prens, görevine bu kadar bağlı bu adamı giderek daha fazla takdir ettiğini hissetti. Bu gezegende peşinden gün batımlarını izlediği günleri düşündü ve Fenerci'ye bir çözüm önerisi sunmaya karar verdi. Sana istediğin zaman dinlenebileceğin bir yol söyleyebilirim. Fenerci yorgun bir sesle, dinlenmeyi çok isterim dedi. Küçük Prens heyecanla açıkladı. Bu gezegen çok küçük. 3 adımda çevresini dolaşabiliyorsun. Eğer yavaş yavaş yürürsen, gezegenin dönüşüne göre istediğin kadar gündüz vakti yaratabilirsin. Fenerci bu öneriyi umursamaz bir tavırla karşıladı. Bu bana yarar sağlamaz. Benim en çok sevdiğim şey uyumaktır. Küçük Prens hafif bir üzüntüyle, öyleyse yapabileceğim bir şey yok dedi. Fenerci alıştığı gibi günaydın dedi ve fenerini bir kez daha söndürdü. Küçük Prens, bu adamın diğerleri tarafından kesinlikle küçümseneceğini düşündü. Yine de ona göre bu fenerci gördüğü en normal kişiydi. Kral, kibirli adam, sarhoş ve iş adamının aksine bu adam sadece kendisi değil, yaptığı işle de ilgileniyor gibiydi. Üzüntüyle içini çekti. Arkadaş olarak seçebileceğim tek kişi bu olabilir. Ama bu gezegen çok küçük. İkimize yetecek kadar yer yok. Ancak itiraf edemediği bir şey daha vardı. Küçük Prens aslında bir günde 1440 gün batımı izleyemeyeceği için üzülüyordu. 6. gezegende Küçük Prens yaşlı bir coğrafyacıyla tanıştı. Bu adam ciltler dolusu kitap yazmakla meşguldü. Küçük Prens'in geldiğini görünce, "İşte bir gezgin," diye heyecanla seslendi. Küçük Prens biraz soluklandıktan sonra, "O kocaman kitap neyle ilgili, ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Coğrafyacı, "Ben bir coğrafyacıyım," dedi. "Coğrafyacı nedir?" diye sordu Küçük Prens. Coğrafyacı, denizlerin, kentlerin, dağların ve çöllerin yerini bilen bir bilim insanıdır. Küçük Prens bu mesleği ilgi çekici buldu ve gezegenin görkemine hayranlıkla baktı. "Gezegeniniz çok büyük ve güzel. Okyanuslarınız var mı?" diye sordu. "Bunu söyleyemem," dedi coğrafyacı. "Dağlarınız? Bunu da söyleyemem. Peki ya kentler, ırmaklar, çöller?" "Bunları da bilmiyorum," diye yanıtladı coğrafyacı. Küçük Prens şaşkınlıkla, "Ama siz bir coğrafyacısınız," dedi. "Evet, ama ben gezgin değilim," diye açıkladı coğrafyacı. "Görevim gezegenimdeki yerleri gezmek değil. Bunu gezginler yapar ve onlar gördüklerini anlatır. Ben de bu izlenimleri kaydederim. Ancak gezginin güvenilir olup olmadığını araştırırım." "Neden?" diye sordu Küçük Prens merakla. "Çünkü bir gezgin yalan söylerse veya sarhoşsa yazdıklarıma zarar verebilir." Küçük Prens, "Çok kötü bir gezgin olabilecek birini tanıyorum," dedi. "Olabilir," diye cevapladı coğrafyacı. "Ama güvenilir bir gezgin bulursam, anlattıklarını doğrulamak için kanıt isterim." Tam bu sırada coğrafyacı heyecanla, "Sen de bir gezginsin, geldiğin gezegeni anlat," dedi. Kurşun kalemi hazırlayıp Küçük Prens'e baktı. Küçük Prens anlatmaya başladı. "Gezegenim çok küçük. 3 volkanım var, İkisi hala aktif. Biri sönmüş ama emin değilim. Bir de çiçeğim var." "Çiçekleri yazmıyoruz," dedi coğrafyacı. "Çünkü onlar gelip geçici şeylerdir." "Gelip geçici ne demek?" diye sordu Küçük Prens. "Yani hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmak." Küçük Prens üzgün bir şekilde düşündü. "Çiçeğim gelip geçici. Üstelik onu yalnız bıraktım." Bir an pişmanlık duysa da kendini topladı ve coğrafyacıya sordu. "Buradan sonra nereye gitmeliyim?" Coğrafyacı,
Dünyaya git, dedi. Orası hakkında çok şey duydum. Böylece küçük prens, aklı çiçeğinde dünyaya doğru yola koyuldu. Küçük prens, Dünya adlı 7. gezegene ulaştı. Dünya sıradan bir yer değildi. Üzerinde milyonlarca coğrafyacı, kral, iş adamı ve kendini beğenmiş insanlar, 2 milyardan fazla insan yaşıyordu. Küçük prens, dünyanın genişliğini anlatmak için elektriğin olmadığı dönemlerde, kıtaları aydınlatan 462.511 kişilik fenerci ordusunun muazzam düzenini hayal etti. Ancak coğrafi olarak dünyanın büyüklüğü sanıldığından daha küçük bir yerdi. Tüm insanlar bir araya toplansa, küçük bir adaya bile sığabilirlerdi. Dünyaya adım atan küçük prens, ilk başta kimseyi göremeyince şaşırdı ve yanlış bir yere geldiğini düşündü. Tam o sırada, kumda ay ışığı gibi parıldayan bir yılan gördü. "İyi akşamlar," dedi küçük prens nazikçe. "İyi akşamlar," diye karşılık verdi yılan. "Burası hangi gezegen?" diye sordu küçük prens. "Dünya, burası Afrika," diye yanıtladı yılan. Küçük prens, "Dünyada insan yaşamıyor mu?" diye merakla sordu. "Burası çöl," dedi yılan. "Çölde insan bulunmaz ama dünya çok büyük." Yıldızları seyreden küçük prens, "Herkesin bir gün kendi yıldızını bulması için mi bu kadar birbirimizden uzağız?" diye düşündü. Gökyüzündeki kendi gezegenini görüp iç çekti. Yılan, küçük prensin yalnızlığını fark ederek, "Neden buradasın?" diye sordu. "Bir çiçekle sorunlarım vardı," diye cevapladı küçük prens. Küçük prens bir süre sessiz kaldıktan sonra, "İnsanlar nerede?" "Çölde kendini çok yalnız hissediyor insan," dedi. Yılan, "İnsanların arasında da yalnız hisseder insan," diye karşılık verdi. Küçük prens ona baktı. "Sen çok tuhaf bir hayvansın, parmağım kadar kalınsın," dedi. Yılan ise kendi gücünü, "Bir kralın parmağından bile daha güçlüyüm," diyerek ifade etti. Yılan, "Eğer istersen seni gemilerin götürebileceğinden daha uzaklara taşıyabilirim," dedi ve küçük prensin bileğine altın bir bilezik gibi sarıldı. "Kime dokunursam onu geldiği dünyaya geri gönderirim. Ama sen temiz kalpli bir çocuksun, bir yıldızdan geliyorsun." Küçük prens, "Ama niçin hep bilmece gibi konuşuyorsun?" diye sordu. "Ben bütün bilmeceleri çözerim," dedi yılan. İkisi derin bir sessizliğe büründü. Küçük prens, dünyada yol alırken çölün ortasında 3 yapraklı, küçük bir çiçeğe rastladı. Ona nazikçe, "İnsanlar nerede?" diye sordu. Çiçek, bir zamanlar birkaç insan görmüş olduğunu ama kökleri olmadığından rüzgarın onları oradan oraya sürüklediğini söyledi. Küçük prens çiçeğe veda ederek yoluna devam etti. Bir süre sonra yüksek bir dağa tırmandı. Kendi gezegeninde sadece küçük volkanlar görmüştü. Bu yüksek dağın tepesinden tüm dünyayı görebileceğini düşündü. Ancak yalnızca sivri kayalıklar gördü. Nazikçe "Günaydın," dedi ama karşılığında yalnızca yankısını duydu. Yankı, söylediği her şeyi tekrar ediyordu. Ne sorarsa kendi sesi ona geri dönüyordu. Küçük prens bu duruma şaşırarak, "Ne tuhaf bir gezegen, her şey sert ve soğuk," diye düşündü. "Burada insanların hayal gücü yok. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı. O, konuşmaya hep kendi başlardı." Yoluna devam eden küçük prens, sonunda bir yola ulaştı. Yollar her zaman insanlara götürürdü. Yolda çiçeklerle dolu bir bahçeye geldi. Burada kendi çiçeğine çok benzeyen güller vardı. Şaşkınlıkla, "Kimsiniz?" diye sordu. "Biz gülleriz," dediler güller bir ağızdan. Küçük prens, içini üzüntü kaplayarak onlara baktı. Kendi çiçeği, evrende eşi benzeri olmadığını söylemişti. Ancak burada, bir bahçede 5.000 tane gül vardı. Kendi kendine, "Bunu görseydi çok üzülürdü," dedi. Kendini özel hissetmek için hemen öksürmeye başlar, ilgi beklerdi. Benim de onu rahatlatmamı isterdi. Yoksa gerçekten ölürdü. Küçük prens, düşündükçe derin bir yalnızlık hissetti. Kendi çiçeğini evrende bir eşi benzeri olmayan nadir bir varlık olarak görmüştü. Ancak şimdi, sıradan bir güle sahip olduğunu ve aslında sıradan bir prens olduğunu fark etti. Yüreği hüzünle doldu, çimenlere uzandı ve ağlamaya başladı. Küçük prens yolculuğuna devam ederken bir tilkiyle karşılaştı. Tilki ona yaklaşarak selam verdi
ve Küçük Prens'le konuşmaya başladı. Küçük Prens, yalnız olduğunu söyleyerek tilkiye kendisiyle oynamasını önerdi. Ancak tilki evcil olmadığını belirtti. Bu söz üzerine Küçük Prens evcil ne demek diye sordu. Tilki, evcilleştirmenin bağlar kurmak anlamına geldiğini, bunun iki varlık arasında onları birbirleri için özel kılan bir yakınlık kurduğunu açıkladı. Küçük Prens, çiçeğini hatırlayarak onunla kurduğu bağın aslında evcilleşme olduğunu fark etti. Tilki, Küçük Prens'in kendisini evcilleştirmesini istedi ve bunun nasıl yapılacağını sabırlı bir şekilde açıkladı. Küçük Prens, tilkinin gösterdiği gibi her gün aynı saatte yanına gelerek yavaş yavaş ona yaklaştı. Zamanla tilki, Küçük Prens'in gelişini sabırsızlıkla beklemeye ve onu görme düşüncesiyle mutlu olmaya başladı. Ancak ayrılık vakti geldiğinde tilki gözyaşlarını tutamayacağını söyledi. Küçük Prens, onu üzmek istemediğini belirtti ama tilki evcilleştirilmeyi kendi isteğiyle kabul ettiğini hatırlattı. Tilki ona, bu süreçte bir şey kazandığını, artık buğday tarlalarının ona Küçük Prens'i ve altın sarısı saçlarını hatırlatacağını söyledi. Vedalaşmadan önce tilki, Küçük Prens'e önemli bir sır verdi. İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu görebilir. Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez. Küçük Prens, bu öğüdü defalarca tekrarlayarak hafızasına kazıdı. Tilki ayrıca, evcilleştirilen her şeyden sorumlu olunması gerektiğini hatırlattı. Küçük Prens, bu derin anlamı kavrayarak gülünden sorumlu olduğunu kabul etti ve yoluna bu bilgelikle devam etti. Tilkinin Küçük Prens'in kalbine işleyen bu dersi, ona sevginin ve bağlılığın gerçek anlamını öğretti. Bir varlığı özel kılanın onun için harcanan zaman ve verilen değer olduğunu anladı. Bir sabah Küçük Prens'le beraber yola koyulduk. Bir demiryolu makasçısına rastladık. "Küçük Prens, burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Makasçı, "Binlerce yolcunun gitmek istedikleri yöne gitmelerini sağlıyorum," dedi. Sonra gürültüyle geçen bir tren makasçının kulübesini sarstı. Küçük Prens, "Ne kadar da hızlı gidiyorlar," dedi. "Neyin peşindeler?" Makasçı ise, "Bunu makinistler bile bilmiyor," dedi. Küçük Prens sorular sormaya devam ediyordu. Bu insanların neden sürekli gidip geldiklerini anlayamıyordu. Bulunduğumuz yerden hiç memnun olmamanın garipliğini fark ediyordu. "Kimse bulunduğu yerde mutlu değil," dedi makasçı. Birkaç saat sonra Küçük Prens bu kez bir tüccara rastladı. Tüccar, susuzluğu gideren haplar satıyordu. "Haftada bir tane alıyorsunuz ve hiç susamıyorsunuz," dedi gururla. Küçük Prens, "Peki, ne yapacağım o kazandığım 53 dakikada?" diye sordu. Tüccar, "Ne istersen yaparsın," diye yanıt verdi. Küçük Prens, "Bana kalsa bu zamanı bir su kaynağına yürüyerek geçirirdim," dedi iç çekerek. Bu sözler benim içimi burktu. Çünkü 8 gündür çölde susuz kalmıştık. Gerçekten de bir su kaynağına yürümek için neler vermezdim. Küçük Prens'le beraber kumların üzerinde yürümeye başladık. Susuzluktan başım dönüyordu ama içimde bir ses ona eşlik etmem gerektiğini söylüyordu. "Ben de susadım," dedi birden. "Haydi bir kuyu arayalım." Saçmaydı aslında. Çölün ortasında, koskoca kum denizinde rastgele bir kuyu aramak. Ama ona hayır diyemedim. Yürümeye devam ettim. Gece çöktü, yıldızlar ortaya çıktı. Bu sessizlikte Küçük Prens'in o içten sözleri yankılanıyordu kafamda. "Su yürek içinde iyidir." Ne demek istediğini tam anlayamıyordum. Ama onun bakışlarında o derin anlamı seziyordum. Yorulmuştu, oturdu ve ben de yanına çöktüm. O an, "Çöl güzel," dedi. Çöl gerçekten de güzeldi ama nedenini açıklamak zordu. Küçük Prens bunu o kadar güzel dile getirdi ki, çölü güzel yapan, bir yerlerde bir kuyuyu gizliyor olması, bu sözler beni çocukluğuma, yaşadığım eski evimize götürdü. Evin altında gömülü bir hazine olduğuna inanırdık hep. O hazinenin orada olup olmadığını bilmiyorduk ama o evin bir sırrı saklıyor olması yeterdi. Bir yerin, bir şeyin asıl güzelliği gözle görünmeyen bir şeydi. Küçük Prens'in de bunu sezip anlamış olması beni derinden etkiledi. Gece ilerledikçe Küçük Prens yorgun düştü. Uykuya dalarken onu kucağıma aldım ve yürümeye devam ettim.
Kendimi dünyadaki en narin şeyi taşıyormuşum gibi hissettim. Rüzgarın söndüreceği küçücük bir alev gibiydi. Kendimce düşündüm. Şu anda gördüğüm yalnızca bir kabuk. Asıl önemli olan ise gözle görülmüyor. O an küçük prensin çiçeğine olan bağlılığını, tilkisiyle kurduğu dostluğu ve aslında arayışının derin anlamını fark ettim. Bu küçük adam, benim hiç bilmediğim bir dünyanın hazinelerini taşıyordu kalbinde. Ve sabaha karşı, gün ışığıyla birlikte, çölün ortasında bir kuyu bulduk. Küçük prens, trende oradan oraya telaşla koşturan insanların halini anlamaya çalışıyordu. İnsanlar, dedi, neyin peşinde olduklarını bilmeden ekspres trenlere binip oradan oraya koşuşturuyorlar. Sonra ekledi, boşuna bir uğraş. O sırada bir kuyu bulmuştuk. Ama bu kuyu bir köy kuyusunu andırıyordu. Sahranın ortasında böyle bir kuyuyu görmek neredeyse bir rüya gibiydi. Küçük prense, bak, burada ip, çıkrık, kova, hepsi sanki kullanılmak üzere hazır, dedim. Küçük prens çıkrığı çevirmeye başladı. Çıkrık, yıllardır sessiz duran bir yel değirmeni gibi inleyerek dönüyordu. Küçük prens gülümsedi. Duyuyor musun? Dedi. Kuyuyu uyandırdık. Sanki şarkı söylüyor. Kovayı kuyudan çıkardım ve onun içmesine yardım ettim. Küçük prens gözlerini kapatıp içmeye başladı. Suyun tadı sıradan bir içecekten fazlasıydı. Sanki yolculuğun, çıkrığın sesi ve o gecenin büyüsü bu suyu daha özel yapmıştı. Tatlı bir armağandı bu. İçimize işleyen bir huzur vardı. Bir süre sonra küçük prens konuşmaya başladı. Yaşadığınız yerde insanlar bir bahçede binlerce gül yetiştiriyorlar ama yine de aradıklarını bulamıyorlar. Doğru, dedim. Oysa asıl aradıkları belki de tek bir gülde ya da bir yudum sudadır, dedi. Ve ekledi. Ama gözler kör, yürekleriyle bakmaları gerek. Güneş doğarken kumların bal rengindeki parıltısını izledim. İçimde bir sevinç vardı ama nedenini anlamadığım bir hüzün de içime dolmuştu. Küçük prens, sözünü tutmalısın, dedi birden yanıma otururken. Ne sözü, diye sordum. Koyunum için ağızlık, çiçeğimden sorumluyum, unuttun mu? Eski çizimlerimi çıkarıp ona gösterdim. Baobab ağaçlarını görünce gülmeye başladı. Baobablar lahanaya benziyor, dedi. İçimden ne kadar övündüğüm baobablarımın bu kadar basit görülmesine üzülmüştüm. Ama o neşeliydi. Sonra ağızlığı çizdim ve ona verdim. O an içimde tarifsiz bir burukluk hissettim. Görünüşe bakılırsa benim bilmediğim planların var, dedim. Yanıt vermedi. Sadece biliyor musun, dedi. Yarın gelişimin yıl dönümü olacak. Bu sözler beni şaşırttı. Demek ilk karşılaştığımız yer tam olarak burasıydı, dedim, farkına vararak. Küçük prens biraz sustu ama nedenini bilmediğim bir üzüntü içime dolmuştu. Yarın gelişimin yıl dönümü, yani ilk indiğim yer burası, dedi hafifçe kızararak. Aklımda bir soru dolanıyordu. Öyleyse burada yalnız dolaşırken aslında yolunu kaybetmiş değildin. Tam olarak bu yere geliyordun, dedim. Küçük prens yine kızardı ve yanıt vermedi. Ama bu sessizlik de bir yanıt sayılmaz mıydı? Konuşmak istiyordum ama küçük prens beni susturdu. İşinin başına dön, burada seni bekleyeceğim, yarın akşam tekrar gel. Onun sözlerine karşı koyamadım ama içimde bir huzursuzluk vardı. Tilkinin dediği geldi aklıma. Birini evcilleştirince biraz da gözyaşını göze almalısın. Küçük prensi bir akşam işimi bırakıp yanına gittiğimde onu yıkık duvarın üstünde ayaklarını sallayarak otururken buldum. Sessizce bir şeyle konuşuyor gibiydi. Yanlış hatırlıyorsun, burası değil, diyordu. Yanına yaklaştıkça bu tek taraflı diyaloğu dinlemeye başladım. Evet, evet, bugün ama burası değil, diye tekrarlıyordu küçük prens. Henüz yanıt aldığım bir şey yoktu ama bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Birden küçük prensin, "Zehrin etkili mi? Bana fazla acı çektirmeyeceğine emin misin?" dediğini duydum. Kanım dondu. Gözlerimle bakınırken küçük prense doğru hızla yürüdüm. Sonunda gördüm. Duvarın dibinde, küçük prensin önünde bir sarı yılan, ölümcül ve soğukkanlı bekliyordu. Yılanı korkutmak için hamle yapınca
O metalik bir ses çıkararak kayaların arasına süzüldü. Koşarak küçük prensin yanına vardım. Onu kollarıma aldım. Yüzü solgun, bembeyazdı. Endişeyle, "Neden yılanla konuşuyorsun?" diye sordum. Yavaşça boynundaki altın sarısı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslattım ve biraz su verdim. O sırada gözlerime ciddi bir ifadeyle baktı. Ellerini boynuma doladı. Küçük kalbi, yüreği, yaralı bir kuşun çırpınışı gibiydi. "Uçağındaki arızayı tamir ettiğine sevindim," dedi hafif bir sesle. "Artık evine dönebileceksin." Şaşkınlıkla, "Bunu nereden biliyorsun?" diye sordum. Yanıt vermedi, sadece, "Bugün ben de evime dönüyorum," dedi ama sesinde hüzün vardı. Çok daha uzak, çok daha zor. Onu kollarımda tutuyordum. Bu küçücük çocuk sanki hızla uzaklara, ulaşamayacağım bir yere doğru gidiyordu. Ona engel olamamak, içimi tarifsiz bir acıyla doldurdu. Donuk bakışları bir an boşluğa, çok uzaklara daldı ve "Artık koyunum var. Kutusu ve ağızlığı da," dedi. Acıyla gülümsedi. "Sen korkuyorsun," dedim usulca. Korktuğu belliydi ama hafifçe gülümseyerek, "Bu gece daha çok korkacağım," dedi. İçimde geri getirilemeyecek bir şeylerin sezgisiyle ürperdim. O gülüşü bir daha duymayacak olmaktan korkuyordum. Çölde bana hayat veren tatlı su kaynağım gibi bir dosttu o. Küçük prens bir süre sonra, "Bu gece tam 1 yıl olacak," dedi. "Yıldızım, tam olarak dünyaya indiğim yerde, tepemde olacak." O an ürpererek, "Ne olur bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söyle bana. Yılanla konuşmanın, buluşma yerinin, yıldızının filan," diye yalvardım. Ama yakarışımı duymazdan geldi. Yalnızca, "Asıl önemli olan, gözle görülmeyendir," dedi. Başımı sallayarak, "Evet, biliyorum," diye yanıtladım. Çiçekle olduğu gibi, bir yıldızda yaşayan bir çiçeği seviyorsanız, geceleyin yıldızlara bakmak güzeldir. Hepsi çiçek açmış gibi olur, dedi. "Su da öyle," diye ekledi küçük prens. "Çıkrık ve ip sayesindeydi. Hatırlıyor musun? O su ne kadar hoş gelmişti." Başımı sallayarak onayladım. "Evet, biliyorum." Sonra bir sır verir gibi, "Ve geceleri gökyüzüne bakacaksın," dedi. "Gezegenimin yerini sana gösteremem ama belki böylesi daha iyi. Yıldızım senin için herhangi bir yıldız olacak ve böylece gökyüzündeki bütün yıldızlara bakmayı seveceksin. Hepsi senin dostların olacak. Sana bir armağan bırakıyorum," dedi. Sonra tekrar o güzel gülüşüyle güldü. O gece küçük prens her zamanki sevimliliğiyle bana baktı ve içimi derin bir sevgi kapladı. Onun gülüşüne dalmışken, "Küçük prens, sevgili küçük prens, bu gülüşünü çok seviyorum," dedim. O da gülümseyerek, "İşte bu benim armağanım," diye karşılık verdi. "Sana yıldızların o büyüsünü vereceğim. Tıpkı bu suyu içtiğimiz anki gibi özel olacak." Onun ne kastettiğini tam anlamıyordum. "Ne söylemek istiyorsun?" diye sordum. O ise bana şöyle anlattı. "Yıldızlar aslında herkesin ama herkes için farklılar. Kimileri için yol gösterici, kimileri içinse sadece gökyüzünde parlayan ışıklar. Bilim insanları için sorunlar, iş adamları için zenginlik sembolü. Ama sen yıldızlara herkesten farklı bakacaksın." Yine şaşkındım. Yavaşça, "Ne söylemek istiyorsun?" diye tekrar sordum. Küçük prens bana gülümseyerek şöyle dedi. "Yıldızlardan birinde ben olacağım. Orada güleceğim. Gece gökyüzüne baktığında tüm yıldızlar sana gülümsüyor gibi olacak. Sadece senin gülen yıldızların olacak." Bu sözler beni derinden etkiledi. Küçük prens içtenlikle gülmeye devam etti ve ekledi. "Ve üzüntün hafiflediğinde, bir gün anlayacaksın. Beni tanıdığın için hep mutlu olacaksın. Bir dost olarak kalacağım sende. Pencereni açıp gökyüzüne baktığında dostların şaşıracak. Yıldızlar beni hep güldürür diyeceksin. Sana deli diyecekler. İşte sana bir oyun oynamış olacağım." Yine güldü ama ardından yüzü ciddileşti. "Bu gece, biliyorsun, gelme," dedi. Titrek bir sesle, "Seni bırakmayacağım," diye karşılık verdim. O ise endişeyle, "Acı çekiyormuş gibi görüneceğim. Belki de ölüyormuşum gibi."
Bu görüntüyü izlemeye değmez. Gelme, diye devam etti. Yine de ona eşlik etmekte kararlıydım. Seni bırakmayacağım, dedim bir kez daha. Bunun üzerine hafifçe rahatladı. İkinci kez zehirleri kalmıyor ki, diye fısıldadı. Sessizce o gece kalkıp gitmişti. Onu bulduğumda yavaş ve kararlı adımlarla yürüyordu. Beni görünce sadece, "Demek geldin," dedi. Elini tuttum. Hala endişeliydi. "Gelmemeliydin, üzüleceksin. Ölmüş gibi olacağım ama aslında ölmeyeceğim," diye mırıldandı. İçinde bulunduğu durumu anlamamı istiyordu. "Bu beden çok ağır, uzaklara gitmek için ona ihtiyacım yok. Terk edilmiş bir deniz kabuğu gibi olacak bu beden." Sonra gözlerinde bir pırıltıyla ekledi. "Ben de yıldızlara bakacağım ve tüm yıldızlar kuyular gibi olacak. Hepsinden tatlı sular içeceğim." Sustu, gözlerinden yaşlar döküldü. Birkaç saniye sessizlik içinde durduktan sonra, "Bırak yalnız gideyim," dedi. Onun yanında oturdum çünkü ayakta duracak gücüm kalmamıştı. Bir adım attı, sonra durdu. O an ayak bileğinin dibinde bir parıltı gördüm. Küçük prens bir ağaç gibi yavaşça devrildi. Kumun üzerinde sessizce ve huzur içinde 6 yıl geçti. Bu öyküyü kimseye anlatmadım. Döndüğümde beni karşılayan dostlarım hayatta olmama sevinirken ben derin bir keder içindeydim. Onlara yalnızca yorgunum dedim. Aradan yıllar geçti. Üzüntüm biraz hafifledi ama tamamen geçmedi. Yine de onun gezegenine geri döndüğünü biliyorum. Çünkü gün doğduğunda gövdesini bulamadım. Zaten bedeni hiç de ağır değildi ki. Ve şimdi geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. Sanki 500 milyon çanın sesi gibi geliyorlar kulağıma. Yine de aklıma takılan bir şey var. Küçük prens için çizdiğim koyun, ona bir ağızlık çizmiştim. Ama bu ağızlığı bağlayacak kayışları çizmeyi unutmuştum. O yüzden koyun çiçeğine zarar vermiş olabilir mi diye merak ediyorum. Bazen kendi kendime, "Tabii ki, hayır," diyorum. Küçük prens her akşam çiçeğini fanusun altına alıyordur, gündüzleri de koyuna göz kulak oluyordur. O zaman içim huzurla doluyor, yıldızlar yine neşe dolu gülüşlere bürünüyor. Ama bazen de aklıma başka düşünceler geliyor. Ya bir gün dalgınlığa gelirse, ya bir akşam fanusu kapatmayı unutursa, ya da koyun bir gece uyanıp çiçeğini fark etmeden yerse. İşte o zaman yıldızların o güzel gülüşleri birden gözyaşlarına dönüşüyor. Bu, benimle küçük prensi seven herkes arasında bir sır. Koyunun o narin çiçeği yediği ya da yemediği, bu küçük ayrıntı, dünyadaki her şeyi değiştirebilir. Gökyüzüne baktığınızda kendi kendinize sorun. Yedi mi? Yoksa yemediler mi? İşte ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hiçbir yetişkin bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu anlayamaz. Bu benim için dünyadaki en güzel ve en hüzünlü manzara. Küçük Prens'in dünyaya indiği, sonra da yok olduğu yerdir burası. Eğer bir gün yolunuz Afrika'daki çöle düşerse ve tam bu noktaya varırsanız, acele etmeyin. Yıldızın altında biraz durun ve eğer gülen, altın saçlı, sorularınıza yanıt vermeyen bir küçük adamla karşılaşırsanız, onun kim olduğunu biliyorsunuz demektir. Lütfen bana da haber verin. Küçük Prens'in döndüğünü bilmek beni çok mutlu eder.